videoda sizleri Pino ile tanıştıracağım. Pino, 7 yaş ve üzerindeki çocukların Arduino ile daha kolay bir şekilde kodlama yapabilmelerini sağlayan bir kontrol kartıdır. Arduino'da bulunan tüm sensör ve modülleri tek bir kablo yardımıyla Pino'ya bağlayabiliyoruz. Şimdi gelin Pino'yu daha yakından tanıyalım. Pino kontrol kartımızın üstünde bir adet Arduino Nano bulunmakta. Hemen ön kısmında entegre edilmiş bir motor sürücü kartı, sağ ve sol bölümünde DC motorları bağlayabileceğimiz motor sürücü portları bulunuyor. Bluetooth modülümüzü bağlamak için ayrılmış bir alan, açma kapama anahtarı ve bilgisayardan bağımsız çalıştırmak istediğimizde güç vermek için kullanacağımız güç soketi bulunmakta. Ayrıca üzerinde bir adet de reset tuşu bulunuyor. Birden 10'a kadar sıralanmış kapılar mevcut Pino kontrol kartımızda. Bu kapıların üzerlerinde renkli etiketler yer alıyor. Bu etiketler ne anlama geliyor? Mor etiketler dijital sensör veya modülleri bağlamak için. Kırmızı etiketliler ise analog sensör veya modülleri bağlamak için. Ayrıca aynı anda birden fazla pini bağlamamız gereken durumlarda, örneğin mesafe sensörü, LCD ekran gibi modül ve sensörler için ayrılmış alanlarda bulunuyor. Mesafe sensörünü 5 veya 6 numaralı kapılara, LCD ekranı 10 numaralı kapıya, joystick modülünü 9 numaralı kapıya bağlamak gibi. Biz Arduino ile kod yazacağımız zaman kapıların üzerindeki numaraları değil, hemen ön kısımdaki numaraları dikkate alıyoruz. Örneğin bir led bağlantısı yapacağımız zaman bağlantı kablomuzu alıp 2 numaralı kapıya bağladığımızda kodlama yaparken Arduino üzerinde D3 yani dijital 3 pinle bağlıyoruz. Şöyle hemen farklı bir örnek daha göstermek istiyorum. Analog bir sensörü bağlayacağımız zaman hemen yine bağlantı kablosu yardımıyla hızlıca bağlayabiliyoruz. 7 numaralı kapıya bağladık. Bunu ama Arduino'da kodlarken A0 olarak kodluyoruz. Şimdi hemen USB kabloyla bağlantısını göstermek istiyorum. USB kablomuzun küçük ucunu Pino kontrol kartı üzerine takıyoruz ve diğer tarafını bilgisayardaki USB soketine bağlıyoruz. Şimdi Pino kontrol kartımızı kodlayabilmek için gerekli olan programın nasıl indirildiğini ve nasıl kurulduğunu görelim. Şimdi hemen bilgisayarımızdan tarayıcımızı açıyoruz. Arama motoruna Arduino ile yazıyoruz. Karşımıza çıkan ilk sayfaya yani www.arduino.cc sayfasına giriyoruz. Aşağıya doğru inelim. Burada Arduino'nun farklı sürümleri mevcut. Bilgisayarınızdaki işletim sisteminize uygun olan bir Arduino egzesini tıklayıp indirmeniz gerekiyor. Hemen Windows 7 için olanı tıklayalım. 7 ve üzeri diyor. Bizi farklı bir sayfaya gönderiyor. Burada katkıda bulunup indirebilirsiniz ya da sadece indir diyebilirsiniz. İndirme işlemim başladı. Ben daha önce bilgisayarıma indirmiştim. Bu nedenle bunu iptal ediyorum. Siz bu şekilde dolmasını beklemeniz gerekiyor. İndirme işleminin tamamlanması gerekiyor. Hemen şöyle bir geri dönelim. Burada Windows zip dosyası seçeneği var. Bunu tıkladığınızda indirilen dosyada direkt otomatik olarak programın açılmasını sağlar. Yani bilgisayarınıza kurmadan programı açıp kod yazabilirsiniz. Ama bunu her seferinde arama yaptırıp değil dosya konumu bulup oradan egzesini çalıştırmanız gerekiyor. Bunun da nasıl olduğunu göstereceğim. İsterseniz bu zip dosyasını da indirebilirsiniz. Şimdi hemen indirilenler klasörünü açacağım. Şöyle şuradan çıkalım. Bilgisayarımda indirilenler klasörünü açtım. Burada ilk olarak kurulum yapmadan nasıl açabiliyoruz onu göstermek istiyorum. Zip dosyası indirdiğimizde sağ tıklayıp dosyaları buraya çıkart dememiz gerekiyor. Video öncesinde ben çıkartmıştım klasör olarak. Klasörü açıyoruz ve hemen içindeki arduino.exe
dosyasına çift tıklıyoruz. Evet, Arduino programının arayüzü açıldı. Hemen bu sayfaya kodlarını yazıp kaydedebilirsiniz. Ama dediğim gibi tekrar açmak istediğinizde bu dosyayı bulup exe dosyasını çalıştırmanız gerekiyor. Şimdi tekrar indirilenlere geri dönelim. Bilgisayarı kurmak istediğimizde ne yapıyoruz? Yani ilk indirdiğimiz dosyayı nasıl çalıştırıyoruz? Hemen ona bakacağız. Arduino'nun 1.8.13 Windows exe dosyasını açıyorum. I agree diyorum. Next diyorum. Programın kuracağı yeri soruyor bize. Özel bir yer seçmek istiyorsanız buradan seçebilirsiniz. Install diyorum ve kurulum başlatılıyor. Çok uzun sürmeyen bir kurulumu var. Evet, yüklememiz tamamlandı. Close deyip kapatıyoruz. Artık arama kısmına gelip Arduino yazdığımızda uygulamamızı açabiliriz. Masa üstüne simgesi de geldi zaten, kısa yolu. Evet, arayüzümüz açıldı. Şimdi Pino kontrol kartı taktıktan sonra program üzerinde neler yapmamız gerekiyor ona bakacağız. Araçlar menüsüne geliyorum. Kartlardan Arduino Nano'yu seçiyorum. Evet, Arduino Nano'muz seçiliyse devam edebiliriz. İşlemcilerde 3 farklı işlemci karşılıyor bizi. Burada Arduino Nano'nun işlemcisine uygun bir işlemci seçmeniz gerekiyor. Genelde Atmega 32 328P. Genelde Atmega 328P seçebilirsiniz. Eğer burada çalışmıyorsa eski bir sürümdür Nano'nuz. O zaman Atmega 322P eski sürümünü seçmeniz gerekiyor. Hemen altında port kısmı var. Buradan da seri portunuzu bulup seçim yapmanız gerekiyor. Benim bilgisayarımda COM4 olarak çıkmış. Bu sizin bilgisayarınızda COM5, COM6, COM7 olarak çıkabilir. Buradan doğru portu bulup seçmeniz gerekiyor. Hemen taslak kısmından devam edelim. Burada Library ekle diye bir bölüm var. Kütüphane ile çalışmanız gereken durumlarda, örneğin bir servo motor kullanacaksanız hemen buradan servo diye seçiyoruz. Servo motor kütüphanesini ekliyor. Dışarıdan bir kütüphane ekleyecekseniz eğer bunu da yine taslak kısmından Library ekleye gelip zip kitaplığı ekle deyip ekleyebilirsiniz. Dosya menüsüne de şöyle hızlıca bir bakalım. Buradan yeni bir çalışma sayfası açabilirsiniz. Ya da daha önce kaydettiğiniz bir sayfayı açabilirsiniz. Farklı kaydet ve kaydet seçeneklerini de kullanabilirsiniz. Hemen alt kısma indiğimizde buradaki simgeleri hızlıca bir göz atmak istiyorum. Yazılan kodları kontrol et seçeneği var. Bu şekilde kodlarınızda bir hata var mı karta yüklemeden önce bir kontrol edebilirsiniz. Hemen yanında bir ok işareti olan simge bulunuyor. Bu da yükle demek. Kodlarınızı yazdıktan sonra Pino kontrol kartınıza yükleme buradan yapıyorsunuz. Hemen yanında yeni düğmesi var. Buradan yeni bir çalışma sayfası açabiliyoruz. Farklı bir çalışma sayfasını tekrar çağırabiliyoruz ve projemizi kaydedebiliyoruz. Çarpıya basalım. Ekranın sağ üst köşesinde de seri port ekranı var. Eğer seri port üzerinden bir bilgi almak istiyorsanız buradan seri port ekranını açmanız gerekiyor. Şimdilik bilmemiz gerekenler bunlar. Diğer videolarımızda sensör ve modüllerin bağlantılarının nasıl yapıldığını ve kodlamalarının nasıl olduğunu öğreneceğiz hep beraber. Sizler de Pino kontrol kartı ile hayal gücünüze ve yaratıcılığınıza bağlı olarak dijital metre, boy ölçer, termometre, radar, akıllı çöp kovası, bariyer sistemi gibi oldukça farklı projeler üretebilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.